Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Arduino ile potansiyometre uygulaması yapacağız. Potansiyometreyi kısaca tanıyacak olursak, potansiyometre 3 uçlu ve manuel olarak ayarlanabilen değişken bir dirençtir. Potansiyometrenin direncinin artırılıp azaltılması ile elektrik akımının akışı kullanıcı tarafından manuel olarak ayarlanabilir. Potansiyometre elektrik akımının geçişini sınırlayarak voltajın düşmesine neden olur. Voltajın değişkenliği potansiyometre tarafından düzenlenebildiğinden farklı cihazları kontrol etmek mümkündür. Burada potansiyometremizin iç yapısını görüyorsunuz. Biz el ile manuel bir şekilde bu uç kısımdan kontrol ederek bir nevi potansiyometremizin içerisindeki direnç kademesini ayarlıyoruz. Bu sayede istediğimiz akım düzeyi işlemcimize Arduino'ya iletilmiş oluyor. Peki potansiyometrenin çalışma mantığı nasıldır? Potansiyometre devrelerde akımı sınırlamak ya da gerilimi bölmek amacıyla kullanılır. Ana direnç üzerinden gezen döner bir mil veya doğrusal bir sürgü vasıtasıyla dirençleri değiştirebilir, ayarlanabilir. Burada 100K'lık bir potansiyometre mevcut. Potansiyometreyi kullanıcı sürekli olarak orta kısmından manuel şekilde değiştiriliyor. Bu değişime bağlı olarak da C kısmından işlemcimize yani Arduino'ya bir akım düzeyi gidiyor. Örnek verecek olursak A'dan 5 voltluk bir voltaj kaynağımız mevcut. B ucu ise topraklama eksi kısım. C ucundan Arduino'muza iletim halindedir. Kullanıcı manuel olarak bunu ayarladığı sürece potansiyometreye girecek olan akım ve voltaj miktarını belirlemiş oluyor. Bize mikro işlemcimizin içerisindeki yazdığımız kodlar sayesinde diyoruz ki eğer potansiyometreye 5 volt geldiğinde şu işlemi yap. İşte gelen değer 2 volttan büyükse bunu yap. 1 volttan küçükse bunu yap diyerek bir nevi devremizi kontrol ediyoruz potansiyometre kullanarak. Yani potansiyometre bir devre için aslında kilit noktadır. Devreye dışarıdan müdahale olarak manuel bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Artık devremizi inceleyecek olursak potansiyometre için kurduğumuz devre budur. Potansiyometremizi bir ucunu artı hatta bir ucunu eksi GND hattına bir ucunu ise A0 analog okuyucuya bağladık. Daha sonra devremizde 3 farklı led, 3 farklı da direnç bulunmaktadır. Ledlerimizi sırasıyla 5, 6 ve 7 numaralı pinlere bağladık. Topraklama hattını ise ortak bir GND hattına bağladık ve bu hatta Arduino'muzun kendi GND kısmına bağladık. Arduino'muz potansiyometreden okunan değere göre ledlerimizi yakacaktır. Devremiz bu kadar. Breadboard üzerine devremizi kuracak olursak. Potansiyometre devremiz bu şekildedir. Devremizde 3 tane led, 3 tane direnç, bir adet de potansiyometre bulunuyor. Kablolardan kaynaklı bir karmaşıklık gözüküyor fakat ama devre basit. 5, 6 ve 7 numaralı pinlere ledlerimizi bağladık. Ledlerimiz sırasıyla sarı, kırmızı, yeşil olmak üzere 3 adet ledimiz var. 5 numaralı pinden breadboard'umuzdan direncimizin bacağına, o bacaktan ledimizin artı bacağına, artı bacağından çıkan akım ledimizi yakacak, eksi bacaktan çıkacak ve topraklama hattı ile devreyi tamamlayacak. Topraklama hattını breadboard'umuzun GND ucuna bağlamayı unutmayın. Daha sonra tüm ledler için aynı işlemi uygulayacağız. Sarı ledi 5'e, kırmızı ledi 6'ya, yeşil ledi ise 7 numaralı pine bağladık. Potansiyometremizde ise bir ucuna 5 volt bağladık. Diğer ucuna ise GND topraklamasını yaptık. 5 voltu Arduino'muz üzerindeki GND'nin yanındaki 5 volt güç kaynağından çektik. Ortadaki ucu ise yani bizim asıl kullandığımız analog ucu ise onu ise A0'a bağladık. Devremizin çalışma mantığı şu şekilde. Potansiyometreden gelen değere göre Arduino'muz ledleri yakacak. Hemen kodumuzu yükleyelim içine. Kodumuz yüklendi. Potansiyometre ile oynamaya başlayalım. Şu an en dipte yani şu an kapalı modda. Arduino'ya hiçbir sinyal gelmiyor. Yavaşça açmaya başlayalım. Evet, ilk sarı ledimiz yandı şu anlık. Biraz daha açalım. Kırmızı ledimiz yandı. En son ise yeşil ledimiz yandı. Arduino'ya gelen akım değerine göre potansiyometre ile led kontrolü yapabiliyoruz. İzlediğimiz şekilde ledleri açıp kapatabiliriz. Genel olarak devremizin mantığı bu şekilde. Potansiyometre ile devreyi kontrol edebilirsiniz kısaca. Analog
pine yolladığınız değere göre devredeki istediğiniz devre elemanını kontrol edebilirsiniz. En basitinden biz kolay anlaşılması için LED'i tercih ettik. Bu herhangi bir motor olabilirdi veya istediğiniz herhangi bir sensör olabilirdi. Bir potansiyometre ile kolaylıkla onu kontrol edebilirsiniz. Kod kısmına geçecek olursak. Kod kısmında ise ilk önce ledlerimizi tanımlama işlemi yaparak başlamışız. Daha sonra bir adet değer adında integer değişken tanımlamışız. Setup kısmında ledlerimizi çıkış olarak vermişiz. Daha sonra döngü kısmına geldiğimiz zaman ilk başta yapmamız gereken analog okuyucudan yani A0 pininden gelen değeri biz değer değişkenine kaydediyoruz. Yani potansiyometremizden gelen değer artık buradaki değer değişkeni tanımlanmış hale geldi. Daha sonra bu değer değişkeninin durumuna göre if'lerle ledlerimizin durumunu ayarlayabiliyoruz. Eğer değişkenimiz 0 ile 100 arasında ise ledlerimizin hepsi low komutundan yani çalışmayacak. 101 ile 300 arasında ise sadece birinci ledimiz yanacak. 301 ile 600 arasında ise sadece led 1 ve led 2'miz yanacak. Led 3 kapanacak. Eğer 601 ile 1023 arasında ise tüm ledlerimiz aktif hale gelecek. Ve daha sonra tekrar bir değer okuma işlemi yapacak. Değeri değiştirdiğimiz sürece değer hangi aralıklardaysa o duruma göre ledleri aktif veya pasif duruma getirecek. Videomuz buraya kadardı. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.